Loş ışıkla aydınlanmış gasilhanede ince bir buğu sessizliği daha da ağırlaştırıyordu. Duvarlarda yankılanan damla sesleri ölümün soğuk nefesini hatırlatıyordu. Baki uzun boylu ve orta yaşlarının başında yorgun ama dikkatli ellerle bir bedenin son yolculuğuna hazırlanmasını tamamlıyordu. Bu iş onun hem mesleği hem de kaderiydi. Yıllardır yüzlerce insanı yıkamış, kefenlemiş ve toprağa uğurlamıştı. Ancak bugün işler her zamankinden farklıydı. Bedenin yüzüne son kez baktı genç bir adam. Belki de 25'inde. Solgun yüzü bir trafik kazasının şiddetini taşıyan izlerle doluydu. Ama bu yüz Baki'ye tuhaf bir şekilde tanıdık geliyordu. Sanki yıllar önce bir aynada kendine baktığı bir anı hatırlatıyordu. Bu tanıdıklık Baki'nin içinde bir düğüm oluşturdu. "Beni kim yıkayacak?" diye mırıldandı kendi kendine. Sesini yalnızca odadaki sessizlik duydu. Gassal olarak ölümle her gün burun buruna geliyordu. Ama bu soru ilk kez zihninde bu kadar derin bir yankı bırakmıştı. Baki bu genç adamın yüzüne bakarken kendi sonunu düşünmekten kendini alamadı. Eğer bir gün burada kendisi yatarsa kim onun bedenini yıkayacak, kim onu son yolculuğuna uğurlayacaktı? O gece Baki işini bitirip gasilhaneden ayrıldığında gökyüzü yıldızlarla kaplıydı. Ama onun aklı yıldızların huzurundan çok uzaktaydı. Sanki bu genç adamın ölümü Baki'yi hayatını sorgulamaya zorlamıştı. Uzun zamandır kimseyle derin bir bağ kurmamış, sadece mesleğine odaklanarak yaşamıştı. İnsanlarla arasına koyduğu mesafe onu kendi ölüm korkusuyla yüzleşmeye zorlamıştı. Eve vardığında çayını demledi ve eski, sararmış bir fotoğraf albümünü açtı. Çocukluk fotoğrafları, gençlik yılları, ailesi. Annesinin o sıcak gülümsemesi, yıllar önce onu bu mesleğe teşvik eden nasihatleri aklına geldi. Ama artık ne annesiyle eskisi gibi konuşuyor, ne de çocukluk arkadaşlarıyla görüşüyordu. Bu yalnızlık hayatını bir tür ölüm gibi hissettiriyordu. Bir sabah Baki alışılmadık bir şekilde erkenden gasilhaneye gitmek yerine eski bir dostunu ziyaret etmeye karar verdi. Yusuf mahallede birlikte büyüdüğü, her zaman hayata neşe katan bir adamdı. Ama Yusuf'u yıllardır görmemişti. Küçük bir terzi dükkanında çalışan Yusuf onu görünce şaşırdı. "Baki, yıllar oldu, neredeydin?" diye sordu Yusuf, gözleri ışıldayarak. Baki gülümsedi ama gülümsemesi hüzünlüydü. "Hayat işte, hep meşguldüm," dedi. Ama asıl sebebin meşguliyet değil, hayatın yükünden kaçma isteği olduğunu biliyordu. Birlikte çay içip sohbet ederken Baki, "Yusuf, hiç düşündün mü? Ölümden sonra ne olur? Ya da seni kim uğurlar?" diye sordu. Yusuf soruya önce güldü, sonra ciddileşti. "Baki, bunu düşünmek istemem. Ölümden korkarım. Ama bir gün herkes gider, değil mi? Peki sen neden böyle bir soru soruyorsun?" Baki derin bir nefes aldı. "Dün gece yıkadığım genç bir adamın yüzü bana kendimi hatırlattı. İlk defa kendimi o masanın üzerinde yatarken hayal ettim. Beni kim yıkayacak Yusuf? Benim arkamdan kim gelecek?" Yusuf sessizce başını salladı. Cevap veremedi. Çünkü Baki'nin sorusu onun da içindeki en derin korkulara dokunmuştu. Bu konuşma Baki için bir dönüm noktası oldu. Hayatı boyunca ölümü bu kadar yakından tanımıştı ama şimdi ilk kez hayatı yaşamayı sorguluyordu. O gece yatağına uzandığında bir karar verdi. Kendini arayacak, hayatını değiştirecek ve kendi ölüm korkusuyla yüzleşecekti. Ama bu yolculuğun ona neler getireceğinden habersizdi. İlk olarak yıllardır ihmal ettiği annesini ziyarete gitmeye karar verdi. Sabahın erken saatlerinde annesinin evinin yolunu tuttu. Kapıyı çaldığında yaşlı, zayıf bir kadın kapıyı açtı. Annesi oğlunu karşısında görünce şaşkınlıkla gözleri doldu. "Baki, gel oğlum, içeri gel. Ne zamandır yoksun?" dedi ve onu içeri davet etti.
Anne oğul birlikte oturup çay içerken Baki, uzun süredir hissetmediği bir sıcaklık hissetti. Annesine, "Beni neden bu mesleğe teşvik ettin anne?" diye sordu. Annesi derin bir nefes aldı. Baki, ölümle yüzleşmek, insanı hayata daha çok bağlar diye düşünmüştüm. Ama şimdi görüyorum ki seni hayattan uzaklaştırmış. Affet beni oğlum, dedi. Baki annesinin elini tuttu. Hayır anne, bu benim yolum. Ama şimdi o yolu daha iyi anlamam gerekiyor, dedi. Bu ziyaret, Baki'nin içindeki düğümü biraz çözmüştü. Ama yolculuğu yeni başlıyordu. Hayatı ve ölümü anlamak için daha çok kişiyle konuşması, daha çok bağ kurması gerekiyordu. Kendini arayışa çıkan bu adamın yolda nelerle karşılaşacağı henüz bir sırdı. Baki, annesiyle geçirdiği zamanın ardından içindeki boşluğu tamamen doldurmasa da bir nebze olsun huzur bulmuştu. Ancak yolculuğu henüz bitmemişti. Kendini tanıma, hayatına anlam katma arayışı devam ediyordu. Bu kez geçmişte ona çok şey öğreten bir isim aklına geldi. Kemal Dede. Mahalle mezarlığının kıdemli mezar kazıcısı olan Kemal Dede, yıllarca ona meslek hakkında tavsiyelerde bulunmuş, ölümle nasıl yüzleşeceğini öğretmişti. Ancak uzun zamandır görüşmemişlerdi. Baki, Kemal Dede'nin evine vardığında yaşlı adam bahçedeki küçük ahşap sandalyede oturmuş, elindeki eski bir tesbihle yavaşça dualar mırıldanıyordu. Gözlerini Baki'ye doğru kaldırdığında yüzünde hafif bir tebessüm belirdi. "Baki oğlum, demek sonunda beni hatırladın," dedi Kemal Dede, ince bir sitemle karışık sevinçle. Baki mahcup bir şekilde başını eğdi. "Affet dede, zaman nasıl geçti, farkında bile değilim," diye cevap verdi. Kemal Dede elindeki tesbihi bir kenara bıraktı ve karşısındaki boş sandalyeyi işaret etti. "Gel bakalım, anlat bana. Gassallığın yükü mü ağır geldi, yoksa hayat mı sana meydan okuyor?" Baki derin bir nefes aldı. "Dede, seninle konuşmaya ihtiyacım var. Ölümle bu kadar yakın olmak beni hayattan uzaklaştırdı. Ama dün gece bir şey oldu. Bir bedeni yıkarken, kendimi o masada yatarken hayal ettim. Kendi ölümümle yüzleştim. Şimdi aklımda bir soru var. Beni kim yıkayacak? Ve bu sorunun cevabını bulmadan huzur bulamayacağımı hissediyorum." Kemal Dede sessizce Baki'nin sözlerini dinledi. Uzun bir sessizlikten sonra ağır ama bilgece bir tonla konuşmaya başladı. "Evlat, ölüm herkes için farklı bir anlam taşır. Kimimiz için bir son, kimimiz için bir başlangıç. Ama asıl mesele bu dünyadan ayrılmadan önce ne bıraktığındır. Seni kim yıkayacak diye düşünmek yerine arkanda hangi izleri bırakacağını düşün. Çünkü ölümden sonra hatırlanacak olan senin bu dünyaya kattıkların olacak." Baki, Kemal Dede'nin sözlerini zihninde evirip çevirirken yaşlı adam devam etti. "Hayat bir su gibi akar gider. Ama bu suyun yönünü değiştiren şey, insanların kalbine bıraktığın iyiliklerdir. Sen bu mesleği yaparken sadece bedenleri yıkamıyorsun. Aynı zamanda bir dua, bir huzur bırakıyorsun. Unutma oğlum, senin yıkayacağın bedenlerden biri bir gün seninki olacak. Ama asıl mesele o güne kadar nasıl yaşadığın." Bu konuşma Baki'ye yeni bir perspektif kazandırdı. Ölümden korkmak yerine hayatı anlamaya çalışmanın daha önemli olduğunu fark etti. Kemal Dede'den ayrıldıktan sonra bir sonraki adımını düşünmeye başladı. Bu kez geçmişte yarım kalan bir hikayeyi tamamlamak istiyordu. Eski nişanlısı Leyla ile yüzleşmek. Leyla, Baki'nin ilk ve belki de tek aşkıydı. Ancak gassallık mesleğini seçtiği için Baki'den ayrılmıştı. Leyla, bu mesleğin getirdiği karanlık duygularla baş edemeyeceğini söylemiş ve yollarını ayırmışlardı. Ama Baki, Leyla'yı unutamamıştı. Onunla yüzleşmek hem kendi içindeki pişmanlıkları dindirmek hem de bu yolculuğun bir parçası olarak geçmişiyle barışmak anlamına geliyordu. Bir akşam cesaretini toplayarak Leyla'nın kapısını çaldı. Kapı açıldığında karşısında yıllardır görmediği ama hiç unutmadığı o yüz duruyordu.
Leyla'nın gözlerinde şaşkınlık vardı. "Baki, burada ne işin var?" diye sordu. Sesi hem şaşkın hem de biraz tedirgin. Baki bir an duraksadı. Sonra içtenlikle konuşmaya başladı. "Leyla, yıllar oldu ama bu süre boyunca bir an bile seni düşünmeden yaşamadım. Bugün buraya geçmişte bıraktığımız şeyleri konuşmaya geldim. Çünkü hayat kısa ve zaman çok hızlı geçiyor." Leyla, Baki'nin söylediklerini dinlerken gözleri doldu. İkisi de geçmişteki hatalarını, pişmanlıklarını ve korkularını paylaşmaya başladılar. Leyla, Baki'nin mesleğinin onu ne kadar etkilediğini, o zamanlar bunu anlamakta ne kadar zorlandığını itiraf etti. "Ama şimdi anlıyorum Baki, senin işin sadece ölümle değil, aynı zamanda hayatla da ilgiliymiş. Belki de korkularımı yüzüne vurmak yerine yanında olmalıydım." dedi. Bu konuşma Baki için bir başka düğümün çözülmesi gibiydi. Leyla ile arasındaki bağ yeniden güçlenmeye başlamıştı. Ancak bu sadece geçmişle değil, aynı zamanda gelecekle de ilgili bir adımdı. Leyla onun yolculuğunun bir parçası olmuştu ve Baki bu yolculuğun sonunda kendini daha iyi anlamaya bir adım daha yaklaşmıştı. Gece sona ererken Baki yıldızlı gökyüzüne baktı. İçindeki korkular yavaş yavaş azalıyordu. Ölümün soğuk nefesi hala hissediliyordu. Ama artık hayatın sıcaklığı da onu sarmalamaya başlamıştı. Bu yolculuk sadece ölüm korkusunu değil, aynı zamanda hayatın anlamını da keşfetmekle ilgiliydi. Ancak önünde hala bilinmeyen bir yol vardı ve bu yol onu daha da derinlere çekecekti.